elimle tuttuğum halde bile neredeyse düzelmeyecek seviyeye geliyor. O kadar kötü. Berbat. Bu kafa sallama sorununa nasıl bir çözüm üretebiliriz? Ya da neden yapıyor? Bunun tespitini nasıl yapacağız? Ona odaklanıyoruz. Şimdi aracım mesela şu anda 30 kilometre hızla aşağı doğru iniyorum. Ellerimi hafifçe bırakıyorum ve görüyorsunuz çok aşırı kafa sallaması var. Şöyle düz bir yere geleyim. Tekrar bakacağım. Bakın şu anda bir şey yoktu. 25 kilometre, 24, bakın buralarda bir şey yok. Ama 30 kilometrelere geldiği zaman bakın o kadar çok ki, yani sürüş güvenliğimizi direkt etkileyen çok kötü bir sallama var. ...40 kilometre üzerindeyken ama 45'teyiz şu anda, bırakıyorum bakın. O kadar kötü ki. Oo. Felaket. 20'lerde falan yok. 30'dan sonra başlıyor. Ve çok kötü. Şimdi bunun birkaç sebebi olabilir. Bir, motor önden darbe almıştır. Bundan dolayı sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. İkincisi, jantımız eğridir. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Direksiyon rulmanının kötü olmuş olma ihtimali. Elimle tuttuğum halde bile neredeyse düzelmeyecek seviyeye geliyor. O kadar kötü. Berbat. Bir diğer sebep, lastik hava basınçlarımızın düzgün olmaması olabilir. Son sebebi de arka çantamız yüzünden motorumuzun aerodinamik yapısının bozulmasından kaynaklanıyor olabilir. Şimdi ben bu motosikleti zaten sıfır aldım. Tek kullanıcısı benim. Ara sıra eşim de kullanıyor. Ama herhangi bir kazaya karışmadık. Herhangi bir önden darbe almadı motorum. Bunu zaten biliyorum. Dolayısıyla diğer iki soruna odaklanıyorum şu anda. Nedir? Bir, lastik hava basınçları. İkincisi, arkamdaki top case. Arka çantam. Şimdi benzin istasyonuna gidiyorum. Orada lastik hava basınçlarımı kontrol edeceğim. Kitapçığında arkadaşlar, orijinal olması gereken hava basınçları ön 25 psi, arka tekli kullanımlarda 28 psi, artçılı kullanımlarda ise 32 psi olarak verilmiş. Benim için önemli olan ön tekerimin hava basınçları. Bakalım hava basıncımız neymiş? Normal değerlerine getirdiğimizde bu şeyimiz, kafa sallamamız kesiliyor mu? Kesilmezse direkt diğer opsiyona bakacağız. Motosikletim şu gördüğünüz gibi arkadaşlar, JetX 125, arka tarafta bir top case'im var. Tabi bu orijinal bir çanta değil, normal bir çanta. Sibob'um biraz şeyde kalmış. Evet. 25'e getirdim. Takıyorum.
Bakalım kaçmış. Benim havam şu anda 27'ymiş. 25'e getirdik. Arkanın da 28 olması gerekiyor. Arka 28. Arkada sorun yok. Önde yaklaşık 2 barlık bir fazlalık varmış açıkçası, onu görmüş olduk ama onun ben çok fazla etki edeceğini düşünmüyorum. Şimdi tekrar yola çıkalım. Bakalım o 2 barlık fark herhangi bir düzelmeye sebep olacak mı? 30-43'teyim. Bıraktım. Hala devam ediyor. Demek ki bu değil bizim sorunumuz. Ki zaten 2 barlık bir fark bunu yapmaz. Ne yapacağız o zaman? Top case'imizi, arka çantamızı söküp bir de öyle deneyeceğiz. Bakalım gerçekten arka çanta bu kadar etki ediyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi top case'i, arka çantayı çıkardım. Sadece arka çanta demirini bıraktım. Bakalım bu şekilde nasıl olacak? O titremeyi kesecek mi? Olmadı, çanta demirini de çıkartacağım. Öyle de deneyelim. Evet, testimize başlıyoruz. Zaten 20'li hızlarda bir şey yoktu biliyorsunuz. Buyurun. Artıralım. 30'un üstüne çıkalım. Yine. Bu sefer ne oldu? Bak 30'larda yok. Ama 40'ı geçtikten sonra 45, 46, bak burada da yapıyor. Ama öncekinden daha az yapıyor. Çanta demirini de çıkartacağız. Bir de öyle deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Çanta demirini de komple söktüm. Normal çanta demirsiz haline getirdim. Orijinal olması gerektiği gibi. Bakalım şimdi deneyelim. Ne olacak? Yine devam edecek mi? Hep beraber görelim. 70'teyim. Bakın 70'te, ellerimde 63. 50'ler seviyesinde hafif bir titreme gene oluyor. Belki lastiklerdeki balanssızlıktan da oluyor olabilir bu. Ama arka çantanın çıkarılmasının çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Bakın 50'lerde daha çok bir sallantı var. Bak şu anda hiçbir şey yok. 50'nin altında kesinlikle bir şey yok ama 50'nin üstüne çıktığımızda bak 60'larda da dengeyi sağladıktan sonra yine bir sıkıntı yok. Ama 60 ile 50 arasına geldiğinde yine bir hafif titreme başlıyor. Tekrar bir deneyelim. 50'lerdeyim. 55. Bakın. Çok hafif. Var. Çok hafif. 50'yi geçtikten sonra 60'larda belki dediğim gibi bir balans bakılması gerekebilir. Ama o 30'lardaki büyük sarsıntıyı aslında gidermiş olduk tamamen neredeyse. O kadar sallamıyor.
Tekrar bakalım. Elliler de yaptı. 40'tan sonra düştü. Yok.